Kürt sözcüğünün etimolojik yapısı da Kur sözcüğünden gelmektedir. Kur dağ demektir. Sümer dilinde kullanılan Kur dağ, Kurti ise dağın halkı anlamında tanımlanmıştır. Sa'dan önce 2200 civarında eski Yunan, Girek metinlerinde Kurdienne sözcüğü geçmektedir. Bu sözcüğün karşılığı da Kürt memleketi anlamında tanımlanmıştır. Sözcüğün etimolojik çizgisinden yola çıkıldığında Sümerlerin, Karda, Kurti, Guti, Babillerin, Karda, Garda, Asurlar, Guti, Gurti, Girekler, Karduk, Garduk, Ermeniler, Kortuk, Gortayak, Persler, Gurt-Kurt, Süryaniler, Kardu, Kurde'ye daha sonraki dönemlerde Arap metinlerinde Kurt olarak ve İsa'dan sonra 7. yüzyıl civarında ise Avrupa metinlerinde Kurt adı geçmektedir. Dilbilimci Sayss ise Kürt sözcüğünün Babil'deki söyleniş biçiminin Guradu olduğunu ileri sürmektedir. Çivi yazılı tabletlerde yer alan Kürt beylik ve krallıkları da Subaru, Kurti, Guti, Lulu, Kuşi, Hurri, Mitanlı, Med, Mannai, Urartu, Karduk, Firti, Gard, Kord, Kardakes'tir. Bu krallıkların etimolojik incelemelerinde Kürtlerin ataları olduğu ifade edilmektedir. Ksenofon Kürtleri, M.Ö. 4. yüzyılda Kardukoy, Strabo ise Gordia'yı ve Orta Çağ'da Ermeni Hayton ise Kordins diye adlandırmıştır. Antik Çağ kaynaklarında İrminiye bölgesinde yaşadıkları ve Gordiene adıyla anıldıkları kaydedilen Karduklar bazı modern dönem araştırmacıları tarafından Kürtlerle ilişkilendirilmiştir. Bazı araştırmacılar Kürtleri Van Gölü'nün batısında yaşamış olan Kırtiler ile ilişkilendirir. Nikolay Yakovleikmar ve Pensilvanya Üniversitesi Doğu Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı yapan Efraim Avigdor Spitzer, Kürtleri asil yerli otokton Zagros halkı olarak niteledikleri Guti ve Lulubilerin torunları olarak açıklamışlardır. Şerefhan 6. yüzyılda Kürtler için Kurmanç, Lur, Kelhor ve Goran'ı kapsayan kavimdir demiştir. Minorski, Kürt adının Arap kaynaklarında, göçebe ile eş anlamlı olarak kullanıldığını belirtmektedir. Var ise Kürtlerin başlangıçta Yafetik, Gürcüce ile aynı kökten bir dil kullanırken daha sonra Ari bir dile geçiş yaptıklarını iddia etmiştir. Kürtlerin ya İrani kökenli olup Urmiye Gölü bölgesinden Botan'a doğru göçtüğünü ya da Kaldlar, Gürcüler, Ermeniler gibi Kafkasya ve Ön Asya yerlisi kavimlere akraba olup eskiden bu akrabalarıyla aynı dili konuşurken daha sonra dil değiştirerek İrani bir dili benimseyen bir topluluk olduğu görüşündedir. Arapçada bu isim Kur'an'da geçen ve Kürtlerin yaşadığı coğrafyada bulunan Cudi Dağı ile ilişkilendirilmiş ve Karduların atalarına Guti denmesi nedeniyle bu teori daha da güçlü bir hal almıştır. Vasil Nikit'in, antropolojik olarak saptayabileceğimiz tek şey, Kürt etnik tipinin çok karışık bir karakterde oluşudur der. Mark Sykes in Halife'nin Son Mirası adlı eserinde, Milli Kürtleri Arap tipi, Girdi Kürtleri Mukri tipi, Şemdinan Kürtleri Nesturi ve Hakkari tipi, Türkmen tipidir denilmiştir. Bütün bu tipleri Kuzey Kürtlerinin tipleriyle karşılaştırırsak, Kürt tipi için ortak bir tip bulma düşüncesinin bir hayal olduğunu kolayca söyleyebiliriz, demektedir. Kürtlerin Med kökenli olduğu hipotezi ilk olarak Vladimir Minorski tarafından ortaya atıldı ve Gernot Windfuhr tarafından da dilbilimsel bazı verilerle Minorski destekleyecek şekilde savunuldu. Bu hipoteze en çok karşı gelenlerden biri Martin van Burenesen olmuştur. Komas ve arkadaşları yaptıkları mitokondriyal DNA çalışmaları sonucunda şu sonuca vardılar: Kürtler, Cilalı Taş devrinden beri Kürdistan dağlarında bulunan ilk çobanların torunlarını temsil ediyor olabilirler. Bir Yahudi efsanesine göre, Kürtler Kral Süleyman'ın cin hizmetçilerinin soyundan gelmektedir. İnanışa göre Kral Süleyman haremi için cinlerine 500 güzel karıya getirmeleri için Avrupa'ya gönderdi. Ancak cinler güzel cariyeleri bulup İsrail'e dönene kadar Kral Süleyman'ın öldüğünü işittiler. Böylece, cinler Zagros dağlarına yerleşti ve getirdikleri kadınlarla evlendi ve hem güzellikte, hem de güç ve kuvvette dünyada eşine rastlanmayan nitelikte çocukları oldu, ardından onlardan olan çocuklar Kürt olarak adlandırıldı. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Kürtlerin doğuşu ile ilgili bir efsane vardır. Evliya Çelebi bu efsaneyi Ermeni tarihçi Miklisi'den öğrendiğini belirtiyor
Migdisi'ye göre, Nuh tufanından sonra inşa edilen ilk kasaba Cudi kasabasıydı, onu Sincar ve Silvan kaleleri izledi. Cudi kenti, 600 yıldan az yaşamamış ve Kürdistan'ın uzunluğunu ve genişliğini gezmiş olan Peygamber Nuh'un cemaatinden Melik Kürdüm tarafından yönetiliyordu. Silvan'a geldiğinde iklimi sevdi ve oraya yerleşti, kendisinden koca bir zürriyet doğdu. İbranice'den bağımsız olarak kendi dillerini konuştular. Ne İbranice ne de Arapça, Farsça, Dari veya Pehlevi değil, hala Kürdüm'ün dili diyorlar. Silvan'da doğup konuşulan ve şu anda Kürdistan'da kullanılan Kürt dili, adını Peygamber Nuh topluluğundan Melik Kürdüm'e borçludur. Kurdistan, bölge ismi olarak ilk kez Edessalı Matyas tarafından yazılmış olan Ermeni Kroniki adlı kitapta, bir bölgeyi adlandırmak için kullanılmıştır. Edessalı Matyas, Diyarbakır ve Siverek arasında olan bir bölgeyi Kardistanac olarak tanımlamıştır. Osmanlı'da ilk defa Kürdistan adını kullanan Selçuklu Sultanı Sancar'dır. Sultan Sancar'ın kurduğu Kürdistan eyaletinin merkezi, Hemedan'ın kuzeybatısındaki Bahar Kalesi'dir. Kürdistan eyaleti, Zagros dağlarının doğusunda Hemedan, Dinmar ve Kirmanşah vilayetlerini, batısında ise Şehrizur ve Sincar vilayetlerini içine alıyordu. Daha sonra değişik zamanlarda değişik yerler için Kürdistan adının kullanıldığını da görüyoruz. Nikit'in, Kürtlerin oturduğu ülkeyi tanımak istersek Kürdistan adına dayanamayız, çünkü bu ad, yer, zaman ve mekan içinde sınırları bakımından değişkenlik göstermiştir, demektedir.